Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tokyo seyahati ile ilgili size çok önemli bilgiler vermek için buradayım. Baştan söyleyeyim, burada şu bilgileri vermeyeceğim. Don Quixote'ya gidin, şurada yemek yiyin, işte şurada şöyle vakit geçirin veya Disneyland'a gidin, Disneyland'da şu içine binin. Zaten herkes Disneyland'ın içinde az çok neler olduğunu biliyor arkadaşlar. Don Quixote'un içinde az çok gidenler neler olduğunu biliyor. Yani ben size daha değerli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bakın Tokyo'ya buradan gidiyorsunuz yaklaşık olarak 10-12 saat. Orada birçok yer gezmek istiyorsunuz. Ve örnek veriyorum Fuji'ye gitmek istiyorsunuz, Disneyland'a gitmek istiyorsunuz, aynı zamanda alışveriş yapmak istiyorsunuz. Temple'lar var, gezilecek başka yerler var ama bunun için hepsinde kilit noktalar var arkadaşlar. Öncelikle Tokyo'ya gitmeden önce bilmeniz gereken iki tane konu var. Öncelikle birinci önerim şu arkadaşlar. İyi dinleyin. Buradan öncelikle Narita uçuyorsunuz. Sabah oraya varmış oluyorsunuz ve günü kurtarıyorsunuz. Ama Narita'nın şöyle bir handikap var. Dönüşte de uçak sabah. Bu sefer de o günü kaybediyorsunuz. Ama Haneda'nın da şöyle bir artısı var. Oranın dönüş uçağı ise akşam. Yani ne yapıyoruz? Narita'ya gidiyoruz. Haneda'dan dönüyoruz. Uçak biletinizi bu şekilde alırsanız günü kurtarmış oluyorsunuz. Bu değinmek istediğim birinci önemli noktaydı. İkinci önemli nokta. Arkadaşlar herkes Disneyland'a gitmek istiyor. Herkes Team Laps'e gitmek istiyor. Herkes Skytree çıkmak istiyor. Herkes Fuji'ye gitmek istiyor. Sizi kesinlikle anlıyorum. Ben iki kere gittim. Birincisinde maalesef ki geri döndüğümde birçok yeri görememiştim. Çünkü neden? O kadar çok alışverişe dalmışız ki. Yani elimizde bir sürü valizlerle, bir sürü torbalarla geldik ve geri dönüp baktığımda 4 gün kalmışım. Herhalde 1,5-2 günü dolu dolu alışverişte geçmiş. Şimdi bununla ilgili size çok değerli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Öncelikle Fuji'ye, Disneyland'a, Skytree'ye, Timlep'e gidecek arkadaşlara söylüyorum. Biletlerinizi booking.com üzerinden alabiliyorsunuz. Gitmeden mutlaka biletlerinizi alın. Çıktısını alın, cebinize koyun. Ama çok önemli bir bilgi. Sizin bir ay sonra seyahatiniz var. Sakın şimdiden bir Fuji turu, Disneyland turu almayın arkadaşlar. Son ana kadar bekleyin. Bu bir konser bileti değil, maç bileti değil. Çünkü bitmez, tükenmez. Sürekli satılan biletler bunlar. Disneyland'ın o gün doldu diye bir şey yok. Her zaman bilet alabilirsiniz Disneyland'a. Neden böyle söylüyorum? Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Fuji Dağı'na gitmek istiyorsanız, Fuji öyle bir dağ ki arkadaşlar senenin 6-7 ayı belki 8 ayı bulutlu olabiliyor, kapalı olabiliyor. O yüzden bu bir şans. Ben gittiğimde ikinci gittiğimde gittim. Birincisinde maalesef gidemedim. İkincisine gittim. Çok şanslıydık. Fuji bize kendini gösterdi. O yüzden bütün biletleri son ana kadar bekletiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Seyahatinizi planladınız. Uçak biletinizi aldınız. Otel rezervasyonunuzu yaptınız. Son ana kadar bekliyorsunuz. Artık havanın netleştiği tarihlere geleceksiniz. Yani seyahatinizi artık böyle 3 gün, 2 gün kala artık yavaş yavaş bir haftalık hava tahminleri ortaya çıkmaya başlıyor. Fuji Dağı hava durumuna bakarsanız, internette bunu bulabilirsiniz. Fuji Dağı hava durumuna bakarsanız size 4-5 günlük bilgi verebiliyor. Bakacaksınız en açık gün hangi gün? Hemen o güne rezervasyonunuzu yapacaksınız. Zaten buradaki diğer biletleri almamanızın nedeni Fuji'yi çözemediğinizden dolayı diğerlerini alamıyorsunuz. Burada en önemli nokta Fuji Dağı'nın açık olması arkadaşlar. Fuji Dağı'nın gitmek istediğinizde doğru güne bilet aldığınızda zaten diğer biletler otomatik olarak yerine oturuyor. Burada çözemediğimiz en büyük kritik nokta Fuji Dağı. Çünkü Fuji Dağı arkadaşlar kritik son 4-5 güne kadar hiç belli olmuyor açık olup olmadı. Örnek veriyorum son 4 gün kala 3 gün kala baktınız artık bir haftalık net bilgiler var elinizde hava ile ilgili. Fuji Dağı atıyorum salı günü müsait. Salı gününe Fuji'yi planlıyorsunuz ve ondan sonraki günler diğer planlarınızı yapıyorsunuz. Çocuğunuz varsa Disneyland'a gitmek istiyorsanız Disneyland planınızı yapıyorsunuz. Skytree'ye çıkmak istiyorsanız veya diğer başka gökdelenler de var çıkmanız gereken onunla ilgili de şu bilgi vereyim. 3 tane 4 tane çıkabileceğiniz gökdelen var veya kule var. Bunların hepsinden hava açık olduğu zaman Fuji de gözüküyor. Yani birinden gözüküyor birinden gözükmüyor diye bir şey yok. Biz Skytree'ye gittik. Neden? Skytree'ye gitmemizin nedeni şu. Sensuji Tapınağı'nın hemen yanında olduğundan dolayı. Hemen dedim yani işte araları 5 dakika taksiyle. Sensuji'ye gittik. Sensuji'yi gezdik. Oradan da Skytree'ye geçtik. Skytree'de turumuzu yaptık. Skytree biletimizi akşam üzerine doğru aldık ki gün batımını yakalayalım diye. Çünkü gün batımı tam Fuji Dağı'na doğru güneş batıyor. Bunu yakalarsanız çok şanslısınız arkadaşlar.
Bu vereceğim ikinci bilgiydi. Fuji'yi çözerseniz diğer biletler zaten yerine oturuyor. Hemen Teamlab, Disneyland, Skytree, bunların hepsini alın. Ama hepsini Booking.com'dan alın ki, veya bunun gibi başka bir site de alabilir. Yani ben tek bir yere yönlendirmeyeyim size. Ama online şekilde alın. Gittiğinizde çıktısı elinizde olsun. Rahat rahat, hiç bilet gişesi oradan mı alacağım buradan mı alacağımla hiç uğraşmayın arkadaşlar. İki tane tapınak öneriyorum. Mutlaka gitmeniz gereken. Sensuji, Meiji. Bunun dışında başka tapınağa çok gitmenize gerek yok. Üçüncü nokta, alışveriş sevenler için söylüyorum. Tabii ki Uniqlo var. Birçok mağaza var. Fiyatlar çok uygun. Ama biz Mitsui Outlet'e gittik 2 kere arkadaşlar. Mitsui Outlet, Tokyo'nun çevresinde 4-5 tane şubesi olan bir outlet zinciri. Hatta başka yerlerde de var, Japonya'da ve Asya'da. Buraya giderseniz birçok markanın outlet ürünlerine ulaşabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum ki işte Tommy olsun, Adidas olsun, Nike, Skechers, New Balance, Columbia, North Face gibi markaları burada bile bulabilirsiniz. Michael Kors, yani Samsonite, ama bir sürü marka var yani. Bu saydıklarım, Asics, bunun gibi birçok marka var ama örnek veriyorum, ben daha üst seviye bir alışveriş yapmak istiyorum. Ben daha üst markaların olduğu bir yere, o zaman arkadaşlar Gotembay'a gideceksiniz. Ona da Gotembay'a Mitsui kadar yakın değil, biraz daha uzak ama çok da değil. Atıyorum Mitsui'ye 40-45 dakikada gidiyorsanız, Gotembay'a da 1 saat 15 dakikada, 1,5 saatte giderseniz onun araştırmasını kendi planınıza göre yapın. Gotemba hem Fuji manzaralıdır hem de daha yüksek kaliteli markaların olduğu bir alışveriş merkezidir arkadaşlar. Ya teknoloji alışverişi yapmak istiyorsunuz. Teknoloji alışverişi Yodobashi veya Big Kamera'da yapılabilir. Oraya mı gideyim, bir oraya gideyim, bir buraya gideyim diye teknoloji market peşinde koşturmayın. Big Kamera'yı buldunuz, sizin kaldığınız otele en yakın Big Kamera'dan gidin, alışverişinizi yapın, teknolojik alışverişinizi bitirin. Uniqlo. Uniqlo için önerdiğim tek yer var. Ginza'daki büyük binası. Kesinlikle oraya gidin. Oraya bir yarım gününüzü ayırın. Şimdi burada neyi netledik? Bir, uçak biletini netledik. Uçak biletinden sonra son ana kadar bekledik. Fuji'ye gitmek istiyorsanız Fuji turunu aldınız. Fuji turunu aldıktan sonra diğer biletlerinizi rezervasyonunu yaptınız ve artık her şey yerine oturmaya başladı. Gezeceğiniz yerlerini birbiriyle meşlediniz. Burasını da geçtik. Alışveriş yapmak istediniz. Big Kamera'ya gittiniz veya giyim alışverişi veya ayakkabı alışverişi veya çanta alışverişi yapmak istediniz. Ne yaptınız? Mitsui veya Gotembay'a gittiniz. Uniqlo'ya gittiğinizde tabii ki Ginza'daki Uniqlo'yu dedik. Bunun dışında benim size başka önermek istediğim yerler tabii ki var. Yani Shibuya, Shinjuku, buralar çok hareketli. Harajuku, gençlerin takıldığı yerler. Gece hayatına çıkmak isterseniz, gezmek isterseniz tabii ki çok hareketli yerler Shibuya, Shinjuku. Ben burada Shinjuku'ya tabii insanlar çok gidiyor. Evet, kesinlikle gidebilirsiniz, hareketli ama daha sıradan. Ama yok, ben daha kaliteli takılmak istiyorum, daha özel yerlerde takılmak isterseniz arkadaşlar, Roppongi. Roppongi'yi öneriyorum. Roppongi'de güzel yerler var, güzel barlar var, güzel restoranlar var. Roppongi'de takılabilirsiniz. Ginza'da takılabilirsiniz arkadaşlar. Ama eğlence derseniz, gürültü derseniz, insanlar dışarıda kalabalık olsun derseniz arkadaşlar, o zaman Shibuya'ya gidiyorsunuz. Shinjuku'ya gidiyorsunuz. Bunun dışında size başka vermek istediğim bir bilgi var mı? Hemen düşünüyorum. Narita'ya uçtuk. Haneda'dan döndük. Otel. Otel arkadaşlar, şimdi şöyle, biz Akasaka'da kaldık. Çok merkezi. Ginza ile Shibuya'nın tam arasında bir yer. İşte metroya bindin, 3 durak sonra Ginza'dasın veya işte merkez istasyondasın. 3 durak diğer tarafa gidersen Shibuya'dasın. O yüzden ikisinde, yani biz orada kaldık. Akasaka'da kaldık. Çok memnunduk. Metro çok gelişmiş olduğundan dolayı burada kalabilirsiniz. Ama her yerde kalabilirsiniz yani Japonya'da. Çünkü metro ile her şey çok yakın. Metro demişken bu konuda da şöyle bir şey var. Herkes, mesela izliyorum videoları. İşte bir takıldığım noktada bu. İşte Suica kart alın, Suica kart alın, Suica kart alın. Bir tanesi Don Quixote'ya gidin, Don Quixote'ya gidin, Don Quixote'dan bunu alın, şunu alın. Arkadaşlar bakın, şimdi Suica kart alabilirsiniz. Bunda sorun yok. Ama Suica kart almadınız. Öldünüz mü, bittiniz mi? Hayır. Her metro istasyonunda makineler var. Kredi kartı geçiyor. Nakit para
geçiyor. Günlük bilet satar metro için 700 yene. Alırsınız bir günlük bilet. Atıyorum bugün saat öğlen 2'de aldınız. Ertesi gün öğlen 2'ye kadar devam eden bir bilet bu. Günlük bilet. Atıyorum tek yön bilet 150 yense o 700 yen. 700 yen ne yapıyorsunuz? Şimdi Tokyo'da 2 tane metro ağı var. Bir tanesi özel, bir tanesi devletin diyebiliyorum. Böyle olması gerekir. Atıyorum 700 yenlik günlük bileti aldınız. Ne yapıyorsunuz? Devletinkinin bütün hepsine biniyorsunuz. Ne yaparsınız? 1200 yen verirsiniz günlük. Bütün hepsini kapsayan bir günlük bilet alırsınız. Birbiriyle o kadar entegre ki hatlar, yani ona binemedim buna binemedim diye bir şey yok arkadaşlar. Tekrar toparlıyorum. 700 yenlik ve 1200 yenlik günlük bilet var. Bir tanesi tamamen devletin hatlarında geçen günlük bilet. 1200 verirseniz bütün hatlarda trene binebiliyorsunuz. Ayrıca dersiniz ki ben tek geçişlik bilet almak istiyorum. 150 yen verirsiniz. Tek geçişlik metro bileti alırsınız arkadaşlar. O yüzden Suica kart diye kendinizi kasmanıza gerek yok. Çünkü makinalarda kredi kartı geçiyor, nakit de geçiyor. Çok rahat bu şeyi çözebilirsiniz. Bunun dışında neler söyleyeceğim? 7/24 açık marketler var. Dawson, Family Mart, 7-Eleven. Bunları zaten sürekli gireceksiniz bir şeyler almak için. Yani eliniz ayağınız hep orada olacak. Gün içerisinde girip çıkacaksınız. Onun dışında size başka ne söyleyebilirim? Birçok şey söylenebilir Tokyo ile ilgili ama ben size çok daha kısa şekilde bilgi vermek istedim. Yani ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle Narita'ya gidip Hanedan'a dönüyorsunuz. Son ana kadar Fuji turunuz varsa, Fuji turuna gitmek istiyorsanız son ana kadar biletlerinizi almıyorsunuz. Kumar oynamıyorsunuz. İkincisi bu. Fuji'yi aldıktan sonra diğer biletleri, zaten diğer turlar yerine oturuyor. Bunu anlattık. Ondan sonra neydi? Alışveriş için Big Camera, her yerde şubeleri var. Big Camera'dan teknoloji alışverişinizi yapabilirsiniz. Japonya'da şöyle bir şey yok arkadaşlar. Şuraya gidersem daha uygun olur, buraya gidersem daha uygun diye bir şey yok. Çoğunlukla fiyatlar her yerde aynı. Big Camera'da teknoloji alışverişimizi yaptık. Ginza'daki Uniqlo'ya gittik. Ondan sonra ne yaptık? Outlet alışveriş yapmak istersek Mitsu'ya gittik, istersek Gotembay'a gittik. Metro biletinde de Suica kart alabilirsiniz. Almayın demiyorum ama mutlaka alın da demiyorum. Çünkü metrolarda günlük biletler, tek yön biletler satılıyor. Ayrıca Uber var arkadaşlar. Yani biliyorsunuz Uber'e 3 kişilik 4 kişilik aile için zaten 1500 yen 2000 yen, çok uzak bir yere gitmiyorsanız 1500-2000 yen, yani yaklaşık olarak 500 liraya Uber'le seyahatinizi yapıyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Tabii ki bunun dışında çok bilgi var ama bana yazarsanız, başka sormak istediğiniz sorular varsa yardımcı olmak isterim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Bundan sonra Havana ve Cape Town'la ilgili de size çok önemli, hayat kurtarıcı bilgiler vereceğim. Beni takip edin.